Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş yelek ve hırkalarda yuvarlak yaka nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla detaylı yapımını anlatacağım inşallah. Dediğim gibi sadece roba şeklinde anlatacağım. Ben bu modeli hırka öreceğim arkadaşlar. Kız çocuk hırka öreceğim. Ama ayrıyeten böyle roba kısmını yuvarlak yaka nasıl yaparsınız? Ya da etek ucuna bunu ördükten sonra etek ucuna farklı model uygulamak isterseniz daha rahat olur diye düşünüyorum. O yüzden ayrı bir videosu olsun istedim. Evet, şöyle ipimi göstereyim arkadaşlar. Size önce ipimi göstermek istiyorum. Çünkü ince bir ip kullanacağım. 100 gram 340 metre ip kullanacağım. 82 ilmek atarak başlayacağım. 10 ay ile 1,5 yaş arası kız çocukları, erkek çocukları olur, rahatlıkla olur diye düşünüyorum. Ama ipiniz kalınsa arkadaşlar, daha büyük örmek istiyorsanız kalın iple örün. 2-3 yaşa rahatlıkla olur. Şiş olarak da 3 numaralı misinalı şiş kullanacağım. Misinalı şişle örerseniz çok rahat oluyor arkadaşlar. Böyle kol ayırırken, gövde ayırırken farklı bir şişi aktarmanıza gerek kalmıyor. Rahatlıkla örersiniz diye düşünüyorum. Size ben bu modeli göstermek istiyorum arkadaşlar. Tamamı bitmiş hali inşallah en kısa zamanda paylaşacağım. Gördüğünüz gibi robası şöyle yuvarlak yaka olacak. Burada arkadaşlar artırmaları ajurlu, yani delikli yapmış. Ben delikli olsun istemiyorum. Gizli artırma yapacağım. Etek ucuna da şöyle 3 yaprak desenini uygulayacağız. Yabancı bir sayfadan buldum arkadaşlar bu modeli. Böyle çok hoş, çok güzel. En kısa zamanda inşallah paylaşacağım. Evet, hazırsanız şöyle ipimi kenara alayım. Dediğim gibi 82 ilmek, daha büyük yapmak istiyorsanız kalın ip ve 82 ilmek atarak başlayabilirsiniz. Evet, hadi bakalım, ipimi ikiye katladım. Bismillahirrahmanirrahim. Tek sayı 82 tane ilmeğimizi atalım. Ben de atıp döneceğim. Evet, 82 tane ilmeğimi attım, şöyle çevirdim. Haroşa yapacağız. Haroşayı ben ön yüzden de düz, arka yüzden de düz olarak örüyorum. Evet. Haroşa örerek sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son 3 ilmeğim kaldı. Onları da haroşa örerek sıramı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzdeyiz. Bakın, bir sıra haroşamız oluştu bile. Şöyle kenarın düzgün olması için arkadaşlar ipi kendime doğru alıyorum. İlk ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Ve yine haroşa örgüme devam ediyorum. Bu şekilde haroşa öreceğiz. 4 sıra haroşa olana kadar örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi 4 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Kenar bandımız 7 ilmek olacak arkadaşlar. Burada bu sırada düğmeliği de açacağız. Roba artırmalarımızı da yapacağız. Yaka düşürmeye yine bu sırada başlayacağız. Evet, düğmeliğimizi açalım. Şöyle 3 tane ilmeğimi örüyorum. Bakın, 2 3 ilmek haroşamı ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ördüm. Evet, bakın 5 ilmek oldu. 2 ilmek daha haroşa örüyorum. Evet, 7 ilmek ördük. 16 ilmek olacak önler. Kollar 11 ilmek olacak. Arkada 24 ilmek olacak. Artırma ilmeklerimiz de bir tane olacak. Evet, sayıyorum. 3, 6, 7, 16 ilmek sayıyorum. 8, düz örerek ilerliyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ilmek ördüm. Burada size daha iyi anlatabilmek adına işaretleyici koyuyorum arkadaşlar. Hatta 16 ilmekten sonra çapraz şekilde bir artırma yapalım. Gizli artırma olsun. Modelde delikliydi ama ben delikli olmasını istemiyorum arkadaşlar. Şöyle çapraz şekilde gizli artırma yapıyorum. 16 ilmekten sonra bir tane artırma yaptım. İşaretleyicimi koyuyorum. Artırma ilmeğim bir tane örüyorum. Evet, bir ilmek ördüm.
İşaretleyicimi yerleştiriyorum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz yeni öğreniyorsanız. Ve bir tane çapraz şekilde artırma yapıyorum. Evet, kola geçtik. 11 ilmek örüyoruz. Düz örerek ilerliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ilmek ördüm. Çapraz şekilde yine bir artırma yapıyorum. İşaretleyicimi yerleştiriyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İşaretleyicimi yerleştiriyorum. Artırma ilmeklerim belli olsun diye bu şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. Çapraz şekilde bir artırma yaptım. Ve arka için 24 ilmek örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24 24 ilmek ördüm. İşaretleyici ama öncesinde artırma yapıyordum. Öncesinde artırma yapıyorum. İşaretleyicimi alıyorum, yerleştiriyorum. Bir tane düz örüyorum. İşaretleyicimi yerleştiriyorum. Bir tane çapraz şekilde yine artırmamı yapıyorum. Evet. 11 ilmek kol için örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 çapraz şekilde artırmamı yaptım. İşaretleyicimi aldım. Bir ilmek düz ördüm. İşaretleyicimi aldım, yerleştirdim. Yine bir tane artırma yapıyorum. Evet, yaka düşürmesine buradan başlayacağız arkadaşlar. Artırma yaptıktan sonra şöyle 1 2 ilmek ördüm. Şöyle ipi kendime doğru aldım, bakın. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. 2 ilmekten sonra ipi kendime doğru alıp sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimi aldım ve çeviriyorum. Yaka düşürmesi yapıyoruz. Bu ilmeği tekrar örmeden sağ şişimi alıyorum. Bir sonraki sırada bunu düzelteceğiz arkadaşlar. Ters örüyorum. Arka tarafa geçmiş olduk. Buradaki şöyle 3 6 9 12 13 ilmeği örmeden döndük. Ters örüyorum. Artırdığım ilmek de ters. İşaretleyicimi sağ şişimi alıyorum. Ortadaki bir ilmeğimi örüyorum. İşaretleyicimi sağ şişimi aldım. Ve arka yüzde olduğunuz için ters örerek ilerliyorum. Evet, işaretleyicimi gördüm. Sağ şişimi alıyorum. Ortadaki ilmeğimi ters örüyorum. İşaretleyicimi sağ şişimi aldım. Ve yine ters örerek ilerliyorum. Evet, bu şekilde ters örerek ilerleyelim. Buradaki son artırma yuvamıza, yani buraya kadar gelelim arkadaşlar. Buraya kadar gelelim. Yani şöyle 3 6 9 12 15 17 ilmek kalana kadar örelim. Evet, 17 ilmek kalana kadar ördüm. Bakın burada bir alttaki artırdığım ilmek, ön yüzde artırdığım ilmek. Onu da ters ördüm. 2 ilmek daha örüyorum, bakın. O artırdığım ilmekten sonra 1 2 ilmek daha ters ördüm. İpimi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum ve çeviriyorum. Bu ipi yine örmeden sağ şişimi alıyorum. Bakın ip önünde ve düz örerek ilerliyorum. İşaretleyicimi gördüm arkadaşlar. Öncesinde bakın, işaretleyiciden önce bir tane artırma yapıyorum. İşaretleyicimi sağ şişimi aldım.
işaretleyicinin ortasındaki ilmeğimi düz örüyorum. İlerledikçe belli olacak, işaretleyicilerimizi çıkartabiliriz ileride. Şimdi anlamayabilirsiniz, o yüzden işaretleyicilerimi yerleştirdim arkadaşlar yerine. Evet, bir düz ördükten sonra diğer işaretleyicimi sağ şişime alıyorum. Çapraz şekilde bir artırma yapıyorum. Artırmalarımız sadece ön yüzde olacak. Evet, düz örerek ilerliyorum. Kol ilmeklerini düz örerek ilerliyorum. Diğer işaretleyicimi görene kadar. Evet. Bakın, ön yüzde bir ön yüzde artırdığım ilmek, onu örüyorum. İşaretleyicimi gördüm. Burada bir tane çapraz şekilde artırma yaptım. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Bir düz ördüm. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Çapraz şekilde bir tane daha artırma yapıyorum. Yani ortadaki düz ilmeğin hem öncesinde hem sonrasında her ön yüzde artırma yapmış oluyoruz. Ve yine düz örerek ilerliyorum. Diğer işaretleyicilerimi görene kadar. Evet, bakın bu diğer ön yüzde artırdığım ilmek. Onu ördüm. İşaretleyicimi gördüm. Öncesinde çapraz şekilde bir artırma yaptım. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Bir düz örüyorum. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Çapraz şekilde bir artırma yaptım. Düz örerek ilerliyorum. İkinci ön yüz sırasındayız arkadaşlar. Yani ikinci artırma sırası. Bakın, işaretleyicimi gördüm. Çapraz şekilde artırmamı yaptım. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Bir düz ördüm. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Çapraz şekilde bir artırma yaptım. Evet, şöyle bakın. Düz örüyorum. 1 2 3 ilmek ördüm. Artırma yaptıktan sonra 3 ilmek ördüm. Burada bunu örmeden almıştık. İpi etrafına sarmıştık. Bakın. Bu ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum. Sardığım ilmeği de bakın sağ şişime alıyorum. Sonra sol şişime geçirip ikisini bir düz örüyorum ki orada çektirme olmasın, güzel dursun. Bu şekilde. Hatta şöyle bunu gerisini alsak daha güzel durur. Şöyle. Arkasını aldım, düz ördüm. Şöyle bakın. Sonra bakın 2 ilmek daha örüyorum. 1 2 ilmek daha düz ördüm. Onu ördükten sonra 2 ilmek daha düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Ve çeviriyorum. Yine bu ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Arka yüzde olduğum için ters örerek ilerliyorum. Bu tarafta da bakın, burası ayrık duruyor. 3, 6, 9, 10 ilmeğim var. Ters örerek ilerliyorum. Hiçbir işlem yok. Ters örerek ilerliyoruz. Sadece diğer döndüğümüz ilmeğe kadar. Evet, ters ördüm. İşaretleyicimi gördüm. Sağ şişime aldım. Ortadaki ilmeğimi ters örüyorum. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Yine ters örerek ilerliyorum. Evet. Bir ön yüzdeki artırdığım ilmeği, çapraz şekilde olan ilmeğimi ördüm. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Bir ters ördüm. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Yine ters örerek ilerliyorum. Evet, nereye kadar öreceğiz? Ters örerek ilerleyeceğiz. Yine buradaki son artırma ilmeğimin sonrasına kadar, yani şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Evet, diğer yaka düşürme ilmeklerimin öncesine kadar geldim. Bakın şurada şöyle göstereyim. Artırma ilmeğimi ördüm. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Bir alttaki artırdığım ilmeğimi ters örüyorum. Ve ters örerek ilerliyorum. Bakın o artırdığım ilmekten sonra 1, 2, 3 ilmek ördüm.
Burada geri dönmüştüm hatırlarsanız. Bunu sağ işime aldım. Ona böyle geçirdim, etrafından sarmıştım ilmeği. Onu da sağ işime aldım. Sonra sol işime geçirip ipimi öne alıp bu ikisini bir ters olarak örüyorum ki güzel dursun. Şöyle bakın, güzel duruyor. Sonra 2 ilmek daha ters örüyorum. 1 2. Sıradaki ilmeğimi şöyle ipimi öne alıp örmeden sağ şişimi alıyorum. 2 ilmek ördükten sonra sıradaki ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Bakın ipim önde ve çeviriyorum. Yaka düşürme yapıyoruz. İpimi yine öne aldım. Bu ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Düz örerek ilerliyorum. Ön yüze geçtik. Evet, düz örerek ilerliyorum. İşaretleyicimi gördüm. Öncesinde çapraz şekilde bir artırma yapıyorum. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Bir düz ördüm. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Çapraz şekilde bir artırma yaptım. Düz örerek ilerliyorum. Evet, roba artırmalarımız arkadaşlar. Bu ortadaki bir ilmeğin hem öncesinde hem sonrasında artırma yapıyoruz. O şekilde oluyor. İşaretleyici koydum ki daha iyi anlatabileyim. Evet. Yine işaretleyicimi gördüm, ilmeğimi. Öncesinde bir artırma yapıyorum. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Bir düz ördüm. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Çapraz şekilde bir artırma yaptım. Ve yine düz örerek ilerliyorum. Evet, düz örerek ilerliyorum. Evet, işaretleyicimi gördüm. Öncesinde bir artırma yapıyorum. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Bir düz ördüm. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Çapraz şekilde yine artırmamı yaptım. Düz örerek ilerliyorum. Evet, işaretleyicimi gördüm. Yine artırmamı yapıyorum. İşaretleyicimi sağ işimi aldım. Bir düz ördüm. İşaretleyicimi sağ işimi aldım. Yine çapraz şekilde artırmamı yaptım. Düz örerek ilerliyorum. Bakın işte artırma yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ördüm. 8. ilmek o geri döndüğüm ilmek arkadaşlar. Onu örmeden sağ işimi alıyorum. Onun arkasına bakın. Etrafından geçirdiğim ilmeği de sağ işimi aldım. Ve şöyle yer değiştirerek, yani normal ilmeğimi öne alıp düz örüyorum. Şöyle şu şekilde düz örüyorum ki şöyle güzel dursun bakın. Geri döndüğümüz zaman delik oluşuyor. Şimdi hiçbir sorun yok arkadaşlar. Evet, onu ördük. Sonra 2 ilmek daha örüyorum. Ve yine ipimi öne aldım. Sıradaki ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım. Bakın 3 6 7 ilmeğim kaldı. Ve çeviriyorum. Evet, burada roba artırmamız bitti arkadaşlar. Daha yuvarlak bir görüntü olsun istiyorsanız şuradan da geri dönüş yapabilirsiniz. Yine 2 ilmek örüp üçüncüden geri dönüş yapabilirsiniz. Evet, bu ilmeğimi yine örmeden sağ işimi aldım. Ters tarafta olduğum için ters örerek ilerliyorum. Artırdım ilmekte ters, işaretleyicim sağ işimi aldım, ters örüyorum. İşaretleyicim sağ işimi aldım, ters örüyorum. Hiçbir işlem yok, sadece yaka düşürmesini göstermek için örüyorum arkadaşlar.
Ters örerek ilerleyelim. Yine bakın buradaki ön taraf artırmasından sonraki ilmeğimize kadar gelelim. Buradan da dönüşü göstereceğim. Evet, şöyle diğer yaka düşürme ilmeklerin öncesine kadar geldim. Bakın burada artırma ilmeğim var. Bir ön yüzdeki artırdığım ilmeği, çapraz şekilde olan ilmeği ters örüyorum ve sayıyorum. Yine 1 ters ördüklerimi sayıyorum. 2 3 4 5 6 7 ilmek ördüm. Bakın burada geri dönmüşüm, belli oluyor. Bakın burada boynuna sarılı bir ip var. Bunu örmeden sağ şişimi alıyorum. O ilmeğimi de bakın, sardığım ilmeği de aldım. Sol şişime geçirdim. Ve şöyle ipi öne alıp bu ikisini bir bu şekilde ters örüyorum. Ters örüyorum ve böyle ön yüzden de bakıyorum ki düzgün duruyor mu? Bakın düzgün duruyor. Ve burada 2 ilmek daha örüyorum. 1 2 ipimi öne aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Burada da bakın 3 6 7 ilmeğim kaldı. Ve çeviriyorum. Bu ilmeğimi yine örmeden sağ şişimi aldım ve düz örerek ilerliyorum. Bakın dönüş yaptığımız hiç belli olmuyor. Evet, şimdi artırma yapacağım. Çapraz şekilde artırmamı yaptım. Bir ilmeğimi işaretleyicimi örmeden aldım. Örmeden aldım diyorum. Sağ şişime geçirdim. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Çapraz şekilde artırmamı yaptım. Artık bakın artırma ilmeklerimiz belli arkadaşlar. Sağında ve solunda artırma yapılmış. Artık her ön yüzde bakınca anlarsınız. İşaretleyicimize gerek kalmadı. Düz örerek ilerliyorum. Evet, şöyle işaretleyicimi sağ şişime aldım. Pardon. Öncesinde bir artırma yapıyordum. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Bir düz ördüm. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Çapraz şekilde artırmamı yaptım. Ve yine düz örerek ilerliyorum. Hatta dediğim gibi artık işaretleyicilerimizi çıkartabiliriz. Evet, şöyle işaretleyicimi gördüm. Öncesinde bir çapraz şekilde artırmamı yaptım. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Bir düz ördüm. İşaretleyicimi sağ şişime aldım. Çapraz şekilde artırmamı yaptım. Ve düz örerek ilerliyorum. Evet, işaretleyicimi gördüm. Sağ işimi aldım. Artık burada da işaretleyicimi çıkartmaya başlayayım. Bir düz ördüm. Bir artırma yapıyorum. İşaretleyicimi artık çıkartıyorum. Ve düz örüyorum bakın. Artırdıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ilmeğim o geri döndüğüm ilmek. Bakın beline dolandığı için ip ayrıp duruyor. Onu örmeden sağ işimi aldım. O sardığım ilmeği de şu şekilde sağ işimi aldım. Sonra şöyle ayırtıp ayrıştırıp şöyle çevirerek düz öreceğim. Yerlerini değiştirip diyelim ya da şöyle bu şekilde düz örüyorum. Şöyle bakın. Anlarsınız. O beline doladığımız ilmek arka tarafta kalacak.
Düz ördüm. Roba düşürmemiz bitti arkadaşlar. Yaka düşürmemiz. 7 ilmeğim kaldı. Onları haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. Bu tarafta bitti. Evet. 7 ilmeğimi haroşa olarak ördüm ve çevirdim. Arka yüzden de 7 ilmeğimi haroşa örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örerek ilerliyorum. 3 4 5 6 7. 7 ilmek haroşadan sonra ters örerek ilerliyorum. Arka yüzde ters örerek ilerliyoruz. Artırdığım ilmekle ters. Diğer artırdığım ilmek. Evet, işaretleyip çıkartayım. Evet, bu şekilde ters örerek ilerliyoruz. Şöyle yine buradaki roba artırmam buna kadar gelelim arkadaşlar. Ondan sonraki şu ilmeği bulacağız. Onu ikisini bir öreceğiz. Onu göstereceğim. Evet, şöyle dediğim yere kadar geldim. Bakın, en son artırma ilmeğimi ördüm. İşaretleyicimi çıkartıyorum. Ön yüzde artırdığım ilmeği ters ördüm. Şimdi ters ilmeklerimi örüyorum ve sayıyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ilmeğim, bakın. O geri döndüğüm ilmek, beline ilmek sarılmış. Onu örmeden sağ işimi aldım. O sarılan ilmeği de alıyorum. Bunları yine sol işime geçirdim. İkisini bir bu şekilde ters örüyorum. Evet, bakın bu şekilde oldu. Ve kalan 3 6 7 ilmeğimi haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. Çevirdim. Evet, yaka düşürmemiz tamamen bitti arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Gayet güzel oldu. Böyle. Şimdi yine robamıza devam ediyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki 7 ilmeğim haroşa. 7 ilmek haroşadan sonra düz örgüme devam ediyorum. Artırmalarımız, yine roba artırmalarımız devam ediyor arkadaşlar. Bakın, gördüm, o bir tane düz ilmeğimi gördüm. Öncesinde çapraz şekilde bir artırma yapıyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. Şöyle bakın. Çapraz şekilde bir artırma yapıyorum. Ve yine düz örerek ilerliyorum. Evet, diğer artırma ilmeğimi gördüm. Bakın nasıl belli oluyor. Kendisini belli ediyor şöyle bakınca. Ortada bir ilmeğim var. Öncesinde çapraz şekilde bir artırma. O düz ilmeğimi örüyorum, artırma ilmeğimi. Ve bir tane daha çapraz şekilde artırma yapıyorum. Hem öncesinde hem sonrasında artırma yapıyoruz. Ve yine örgümüze devam ediyoruz. Evet, şöyle diğer artırma ilmeğimi az kalmış. Yine örerek göstereyim.
Evet, bakın artırma ilmeğimi gördüm. Gördüğünüz gibi öncesinde çapraz şekilde bir artırma yapıyorum. Bir düz örüyorum. Çapraz şekilde artırma yaptım. Ve yine düz örerek ilerliyorum. Evet, yine artırma ilmeğimi gördüm. Öncesinde bir çapraz şekilde artırma yapıyorum. Bir düz örüyorum. Çapraz şekilde artırma yapıyorum. Ve yine düz örerek ilerliyorum. Evet, kalan 7 ilmeğimi de haroşa örerek sırayı tamamlıyorum. Haroşayı da düz örüyorum. Düz de düz örüyorum arkadaşlar. Haroşayı ters örenler için haroşa örerek sırayı tamamlıyorum diyorum. Onlar anlasınlar diye. Çevirdim, ipimi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım. Yine 7 ilmeğimiz haroşa. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek haroşadan sonra ters örüyorum. Arka yüzde başta 7 ilmek haroşa, ortadaki ilmeklerimiz ters, sondaki 7 ilmek haroşa. Evet, son 7 ilmek kalana kadar ters örerek ilerleyelim. Evet, son 7 ilmek kalana kadar ters örerek ilerledim. Son 7 ilmeğimi de haroşa örerek sıramı tamamlıyorum. Evet, çevirdim. Bakın bu şekilde. Evet, şimdi ne yapacağız? Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir püf noktası daha göstereceğim. Biliyorsunuz haroşa ilmekler kendisini çekiyor. Düz örgü daha uzun duruyor. O yüzden şöyle düğme iliğinden sonra, bakın düğme iliğinden sonra haroşa sıraları 5 sıra olsun arkadaşlar. 5 sıra haroşa sırası olduktan sonra düğme iliğinden sonra bir tane de burada git gel yapacağız arkadaşlar. Evet, bu 7 ilmek haroşamızı git gel yapacağız. Yaka düşürmesinde yaptığımız gibi o şekilde hem başta hem sonda aynı işlemi uygulayacağız ki burası kasmasın. Burası geniş olup da burası kasmasın. Evet, düğme iliğinden sonra 5 sıra daha 5 sıra haroşa olacak şekilde örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi düğme iliğinden sonra 5 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Şimdi yaka düşürmede yaptığımız işlemin aynısını bu 7 ilmek için yapacağız arkadaşlar. Evet, kasmasın diye 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Sıradaki ilmeği şöyle ipimi öne alıp örmeden sağ şişimi alıyorum. Ve çeviriyorum. Çevirdim. Bu ilk ilmeğe bakın. Örmeden yine sağ şişimi aldım. Ve kalan 7 ilmek haroşamı örüyorum. Evet, burada bir sıra haroşa fazladan örmüş olduk. Evet, sonrasında çeviriyorum. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım. Ve haroşa örerek ilerliyorum. 7 ilmek haroşamı ördüm. Buradaki ilmeğin etrafından dönmüştük hatırlarsanız. Şöyle onu örmeden sağ işimi aldım. O bakın sardığım ilmek, dönerken sardığım ilmeği de sağ işimi aldım. Bu ikisini şöyle buradaki düz ilmek önde olacak şekilde alıyorum ve ikisini bir düz olarak örüyorum bu şekilde. Ki görüntüsü güzel olsun. Evet, bu işlemi tamamladık arkadaşlar. Düz örerek ilerliyoruz. Roba artırmalarımızı unutmuyoruz yine. Burada yaptığımız işlemin aynısını burada da 7 ilmek haroşamızda uygulayacağız.
Evet, örgümüze devam ediyoruz. Dediğim gibi roba artırmalarımızı unutmayalım. Sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Burada arka tarafta yapacağız arkadaşlar. Kalan 7 ilmek haroşamı da örüyorum. Sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzdeyiz. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeğimi örmeden sağ işimi alıyorum. 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2 3 4 5 6 7 7 ilmek haroşadan sonra ipi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeği örmeden sağ işimi alıyorum. Ve çeviriyorum arkadaşlar. Çevirdim. İpimi yine kendime doğru bakın. Sıradaki ilmeği örmeden sağ işimi aldım. Ve bu 7 ilmek haroşamı örüyorum. Evet, 7 ilmek haroşamı ördüm. Çevirdim. Yine arka yüzdeyiz. Bir sıra haroşa örmüş olduk kenar bandımızı. Evet, 7 ilmek haroşamı örüyorum. 2 3 4 5 6 7 7 ilmekten sonra bakın bunun etrafını ilmeğimizle dönmüştük ipimizle. Bunu örmeden sağ işimi aldım. O doladığım ilmeği de şöyle genişletip sağ işimi alıyorum. Sonra şöyle sol işime aktardım. İkisini bir bu şekilde ters örüyorum. Ön taraftan görüntüsüne bakın arkadaşlar, düzgünse tamamdır. Evet, ters örerek yoluma devam ediyorum. Evet, işlemimizi tamamladık arkadaşlar. Buna kısa satır diyorlar bu işlemi. Bir daha ne zaman uygulayacaksınız arkadaşlar? Her düğme iliğinden, bakın düğme iliğinden 5 sıra sonra, düğme iliğinden sonra 5 sıra haroşa ördük. Ondan sonra bu işlemi uyguladık. Bir sonraki düğme iliğini de 13 sırada bir açabiliriz arkadaşlar. 13 ya da 12 sırada bir düğme iliği açarız. Düğme iliğini açtıktan sonra yine 5 sıra haroşa ördükten sonra bu işlemi uygulayın arkadaşlar. Daha güzel duracaktır. Evet, bu şekilde devam ediyoruz artık. Düğme iliğimizde 13 sıra haroşa örelim. 13 sıradan sonra düğme iliğimizi açalım. Sonra 5 sıra haroşa örüp yine bu kısa satır uygulamasını yapalım. Hem bu tarafta hem diğer tarafta. Zaten gösterdim. Dilerseniz videoyu geriye alıp yapabilirsiniz. O şekilde yaparsınız. Ne kadar öreceğiz arkadaşlar? Robayı ne kadar öreceğiz? Eğer ki siz etek ucuna farklı desen yapacaksanız onun sayısına göre, hani mesela bazı modeller 5 ilmek ve katları olarak ayarlanıyor. O şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle kaç artırma yapacaksınız onu söyleyeyim. Kaç ile kaç arası? 20 ile 22 sıra 22 defa ön yüzde artırma, roba artırması yapabilirsiniz. Dediğim gibi ilmek sayısına, üzerine yapacağınız desene göre değişir bu. 20 ile 22 defa artırma yapabilirsiniz. Nasıl anlayacaksınız? Bakın çapraz şekilde duruyor artırma yaptığımız ilmekler. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 defa artırma yapmışız. Ben de tam net sayı vermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü sizinle birlikte örüyorum. Ben öreceğim. Desenime göre ilmeklerin sayısına bakacağım. Ona göre size sayı vereceğim inşallah. Bu şekilde devam edelim. Düğme iliğini unutmayalım. Kısa satır dönüşünü unutmayalım ki daha güzel dursun. Kasma olmasın arkadaşlar. Evet, böyle devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım. 20 sıra artırmamı bitirdim. Şişimde toplamda 242 tane ilmeğim var. Önler 36 ilmek oldu. Kollar 51 ilmek. Arkada 64 ilmek oldu. Artırma ilmeklerimiz hariç artı 4 tane de artırma ilmeğim var. Ben bunu hırka öreceğim arkadaşlar. O yüzden önce kollarını örüp bitireceğim.
Sonra gövdeyi öreceğim. Siz eğer ki yelek örmek istiyorsanız kol ucuna 3 ya da 4 sıra haroşa örüp kesip sonra gövdeyi birleştirebilirsiniz. Buradaki artırma ilmeklerini ben kol evine katacağım arkadaşlar. Desenim o şekilde denk geliyor, o yüzden şöyle yakamızı da göstermek istiyorum. Şöyle katlayayım. Yakamız da gayet güzel oldu. Şöyle. Evet, yaka düşürmesi yapmasaydık yukarıdaki bakın bu arkayla aynı boyda olacaktı. Ama biz yaka düşürme işlemi yaptığımız için bu şekilde yuvarlak yaka oldu. Böyle modelimin devamını en kısa zamanda anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil ileride görmek istiyorum derseniz kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.